Merhaba, selamlar, hoş geldiniz yayınıma. Bir masal gecesine daha hoş geldiniz. Bakayım mesaj yazmanızı sizin gizledim mi? Yazamıyor musunuz? Sadece üyelere mi açtım yoksa herkes görebiliyor mu? Herkes mesaj yazabiliyor mu? Evet, birazcık bekleyeyim. Herkese açık yayın mı yaptım yoksa üyelere özel mi hazırlamışım bir göreyim. Yabancı üyelerim bu ayakkabıları çok istemişlerdi. Cinderella ayakkabıları ne zaman geliyor diye sormuşlardı. Evet, canlı sohbet. Herkes girebiliyor o zaman. Evet, tamam. İmparatorlara onu mu giysem, bunu mu giysem, o mu bu mu diye kısa bir prova yaptık. Ne tarafta oturayım, nasıl yapalım diye. Bu yayından sonra savaşçı yayın yapacağım. Bir anda 96 kişi olduk. Harika. Ayakkabıları düzelteyim. Şimdi ben 2 haftadır, Hint mitolojisinden ilerliyorum. Neden diyecek olursanız, ya gayet sürükleyici. Bir de tam şeyin sonuna gelemedik, varamadık. Yani, hani, ne olduğuna Amrit'i arıyoruz ya, Amrita, Amrit. Yani bu böyle sonsuz yaşam iksiri ve Garuda, kartalımız Amrit'in peşine gitmişti. Annesini özgürleştirmek için Amrita ya da Amrit bulması gerekiyordu. Herkes peşinde görüyorsunuz Amrit'in. Azerbaycan'a da selamlar. Gözlük bu kombinle. Kırmızı gözlüklerim, evet, olabilir. Evet. Yalnız bu kazak da amma rahatsızmış. Yani bu kış günü bunu insan giyemez yani omuzlardan gidiyor. Gözlüğüm yanımda olduğu için ama aşırı kirli. Aşırı kirli bırakmışım. Bu arada, ASMR videoları çekeceğimi söylemiştim ama bir türlü fırsat bulup istediğim gibi çekemedim. Sadece üyelerime yaptım bir tane. Ayrıca da gelecek, daha farklı da gelecek de buranın etrafında çok sessiz olması gerekiyor bunlar için. Oldu mu böyle? Ha? Nasıl? Bu arada rujumu da süreyim. Parfümüm nerede? Çok güzel bir parfüm geldi bana. Parfüm de süreyim. Yalnız hışırdıyor mu bu kamera? Ay kamera diyorum pardon. Mikrofon. Çünkü bunun yakası gerçekten çok zor. Yani çok rahatsız. İkide bir toplanıyor. Ne ya? Yani. Evet, parfüm sürüyordum ben. Siz alamasanız da ben hissetmeyi seviyorum parfümü. Evet. Bir yudum çayımdan alayım. Diyeceksiniz ki şunun etiketleri çıkarmadın mı? Çıkarmadım. Öyle de üşengeç bir kadınım. Böyle işlerle uğraşmayı hiç sevmem. Evet. Şimdi başlayabiliriz. Ay parfümümü kesesine koyayım değil mi? Yalnız nasıl ruj yapmışım gerçekten. Yakın kamera nerede? Bakar mısınız yani? Rezalet. Bu rujları da yiyoruz, yemememiz lazım aslında. Kendi kameramanım oldum.
Benim diğer tripod şeydeymiş. Neredeymiş? Buradaymış. Ben de bunu yeni gördüm. Bu rujları silelim. Evet, okumaya başlıyorum, girişiyorum. Şey gibi oldum, Süslü Pakize. Tam. Sizle birlikte cumartesi date'indeyiz ne de olsa. Teşekkür ederim. Buradaki bu tarafa oturuyorum. Evet. Ve hazırlığımız tamam. Şimdi başlayabilirim. Yalnız bu burada rahatsız etti beni. 2 saattir aradığım şey nerede çıktı biliyor musunuz? Burada. Bununla çekecektim. Arıyordum. Bulamadım. Şimdi tamam, kaldırdım. Evet, şu an daha iyi. Ben de rahatladım. Rahatlamış olmama bakın. Oradaki tripod. Tripod beni rahatsız etti. Evet, başlayabiliriz. Şimdi, dediğim gibi Garuda Amrita'yı ele geçirecek ve, bunu tanrılardan alması gerekiyor. Yılan soyuna verecek ve annesi özgürleşecek. Garuda da bizim kartal tanrı. Tanrılar Garuda ile girecekleri savaşa hazırlanmışlar. Ne var ki kendilerine gelen heybetli kuşu görünce korkudan titremelerine engel olamamışlar. Korkuları akıllarını ele geçirince ellerindeki silahla sağa sola gelişigüzel ateş etmeye başlamışlar. Amrit'in üzerinde durduğu kaidenin etrafını sarmış olan muhafız tanrılar arasında güneşe denk Viskarna cesurca Garuda'nın üzerine atılmış ancak Garuda bu güçlü tanrıyı kanadının bir darbesiyle yere sermiş. Ardından devasa ve güçlü kanatlarını o kadar hızlı çırpmaya başlamış ki meydana gelen kasırga bütün tanrılar alemini bir toz bulutunun içine hapsetmiş. Tüm gökyüzü bu toz bulutuyla kaplanınca göz gözü göremez olmuş. Bu durumdan çok korkan tanrılar korkudan bilinçlerini kaybedip ellerindeki silahları atıp sağa sola kaçışmaya başlamışlar ve Garuda bu fırsattan yararlanıp onlara var gücüyle son bir kez daha saldırmış. Hepsini kanatlarıyla yere savururken sivri gagasıyla da etlerini delmiş. Tek başına bütün tanrıları yere seren Garuda'nın gücüne şahit olan Indra, Vayu'ya saygıdeğer yüce Maruta derhal bu toz bulutunu gücünle dağıt diye emretmiş. Kudretli Vayu rüzgar tanrısı, Indra da sürekliliği yani şeyi sağlayan tanrı. Böyle İçişleri Bakanı gibi diyeyim size Indra. Tüm böyle olayları falan sağlıyor, habercilik yapıyor falan böyle düzeni sağlayan bir tanrı. Kudretli Vayu, Indra'nın emri doğrultusunda toz bulutunu dağıtınca hava tanrısı çünkü, tanrılar yeniden etraflarını görmeye başlamışlar ve bundan aldıkları cesaretle Garuda'ya saldırmışlar. Ancak Garuda bu sefer de kanatlarını Yula'nın sonunda tüm dünyayı ve alemleri içindeki yıldırım ve her yeri inletecek gök gürültüsüyle kaplayacak olan bulut gibi
açmış sonsuza doğru uzanarak. Sonra öyle bir çığlık atmış ki o gün bu çığlığı duyan bütün varlıklar korkularına titreyerek korkularından titreyerek sığınacak bir yer aramışlar. Ah, kudretli çığlık tüm gökyüzünü ve 3 alemi kaplayınca kudretli Garuda kanatlarını açmış ve tek bir hareketle geniş kılıçlarıyla, sivri uçlu demir çivili gürzleriyle, uzun mızraklarıyla, sopalarıyla, yıldırıma benzer oklarıyla ve güneş benzeri keskin diskleriyle silahlanmış tanrılardan, hatta Indra'nın makamından daha yukarılara doğru uçmuş. İstediği yüksekliğe erişince tüm alıcı kuşların efendisi bir alev topu gibi tanrılara doğru hücuma geçmiş. Onlara amansızca saldırmış, göğsüyle, kanatlarıyla, pençeleriyle ve gagasıyla. Tanrıları rüzgarıyla dört bir yöne savururken gövdelerinden oluk oluk kanlar dört bir yana saçılmış. Kuşların kralı tarafından bu şekilde mağlup edilen Sadya ve Gandharvalar doğuya, Adityalar batıya, Vasular ve Rudralar güneye, Aşvin ikizleri de kuzeye kaçmış. Arkalarına bakarak, çünkü amansız Garuda'nın onları takip edip etmediklerinden çok korkmuşlar. Böylece tanrılar yenilmiş, Garuda muhafız tanrıları yenilgiye uğratınca sıra Yakşalara gelmiş. Askvagranda, Rainuka, Krathakana, Tapana, Uluka, Svasanaka, Nimesha, Parusha ve Pulina gibi cesur ve güçlü sayısız kahraman da Garuda'nın kuvvetli pençeleri ve gagası karşısında daha fazla duramayıp ölmüşler. Pençeleri ve gagasıyla paramparça eder. O yakşalara bu şekilde saldırırken Pinaka silahıyla zamanı geldiğinde evrenin tamamını ve dünyayı yok edecek olan Shiva'ya denkti. Garuda tarafından bu şekilde parçalara ayrılan güçlü ve yiğit yakşalardan akan kanlar kapkara bulutlardan gökyüzüne yağdı. Buralar biraz değişik anlatıyor ya, neyse. Evet. Yolunun üstündeki yakşaları yenilgiye uğratan Garuda, Amrit'e doğru hızla uçarken üzerinde durduğu kaidenin etrafının dev ateşlerle çevrili olduğunu görmüş. Onu koruyan ateş o kadar büyükmüş ki yalımları tüm gökyüzünü kaplıyormuş. Marutlar tarafından harlanan ateş, eğer o gün izin verilseydi güneşi de yutardı. Bunu gören kudretli Garuda 90 kere 90 ağızlı bir varlığa bürünerek sayısız nehir ve denizin suyunu içmek üzere tüm alemleri dolaşmış. Geri döndüğünde ağzındaki tüm suyu dev şelaleler gibi bu ateşin üstüne püskürtmüş ki suyun şiddetinden ateş sönmüş. Ateş sönünce Amrit'i koruyan ve güneş kadar parlak, çok keskin kenarlı, hiç durmadan dönen diski görmüş. Bu diski tanrılar Amrit'i kendilerinden çalmaya çalışacak olan hırsızları bin parça ayırsınlar diye yaratmışlar. İçindeki tüm öfkeyi dindiren Garuda sakin aklıyla bu diski keskin gözleriyle inceledikten sonra diskin keskin yüzeyinde incecik bir kanal görmüş. Anında bir toz zerresinden daha küçük bir varlığa bürünerek bu kanalın içine girmiş ve diskin içinden geçerek Amrit'e biraz daha yaklaşmayı başarmış. Ancak tanrıların nektarı korumak için aldıkları önlemler bu kadar da değilmiş. Disk engelini aşan Garuda'nın karşısına tüm kaideyi kocaman gövdeleriyle sarmış, dilleri şimşeğin kendisine denk, ağızlarından alevler püsküren iki yılan çıkmış. Gövdeleri hareli halkalarla bezeli bu yılanların zehirlerinin buğusu dahi korkuyu içine çekeni Yaman'ın ülkesine göndermeye yetiyormuş. Birbirinin içinde
Birbirinin içinde geçerek kıvrılan bu yılanların göz kapaksız gözleri her bakanı anında yakarak küle çevirme gücüne sahipmiş. Kuşların kralı onların gövdelerinden korunmak için önce yerden bir toz bulutu kaldırmış. Ardından ipek gibi yumuşak ve güzel renkli tüylere sahip olan Garuda, pençeleri ve gagasıyla onların bedenlerinde ölümcül yaralar açmak üzere var gücüyle saldırmış. Yılanları cansız bir şekilde yere düşünce Vineta'nın güçlü ve cesur oğlu Amrit'in tüm bekçilerini böylece yenmiş. Amrit'i pençesiyle tutan kudretli Garuda son bir defa kanatlarını o kadar büyük bir şekilde çırpmış ki meydana gelen kasırganın şiddetine daha fazla dayanamayarak disk önce dönmeyi durdurmuş, ardından da 1000 parçaya ayrılmış. Garuda diski bu şekilde yok ettikten sonra güçlü kanatlarıyla havalanmış ve bir an önce annesine ulaşmak için harabeye çevirdiği tanrılar alemine tek bir bakış atmadan hızla oradan uzaklaşmış, güneşin olağanüstü güzellikteki parlaklığını dahi gölgede bırakan görünümüyle. Garuda gökyüzünde hızla kanat çırparken karşısına Vişnu çıkmış. Narayana verdiğin bu savaşta gösterdiğin olağanüstü cesaretten dolayı bir dileğini yerine getirmek isterim diyerek tanrılarla savaşında soğukkanlılığını hiç yitirmeyen Garuda'yı yüceltmiş. Garuda varlığın ebedi olan Tanrı Garuda varlığı ebedi olan Tanrı'ya şöyle cevap vermiş. Kalbimden geçen dileğim Amrit'ten tek bir yudum almadan ölümsüz ve hastalık nedir bilmeyen biri olarak tek bir yudum almadan ölümsüz ve hastalık nedir bilmeyen biri olmak istiyorum. Amrit'i almadan istiyor yalnız. Garuda'nın dileğini duyan Vişnu, istediğin gibi olacak demiş. Göklerin hakimi kudretli kuş isteği hiç ikiletmeden yerine getirilmiş. İsteği kabul edilen Garuda, Vişnu'nun önünde bir kez daha saygıyla eğildikten sonra şöyle konuşmuş. Tanrısallığın altı kutsal işaretiyle kutsanmış olan Yüce Vişnu, dileğimi yerine getirmekle göstermiş olduğun yüce gönüllülüğün karşısında hem de ben de senin bir dileğini yerine getirerek teşekkür etmek isterim. Vişnu Garuda'dan bundan böyle kendisinin binek hayvanı olmasını istemiş. Ardından da ihtişamlı savaş arabasının bayrak direğine tünemesine izin vermiş ki böylece Garuda Vişnu'dan daha yüksek bir makama erişmiş. Gökyüzünün hızına hiçbir şeyin yetiş Gökyüzünün hızına hiçbir şeyin yetişemediği kuşu Vişnu'nun dileğini yerine getirmeyi kabul edip Vişnu'nun arabasının bayrak direğine konmuş ve rüzgarı dahi geride bırakan bir hızla dönüş yolculuğuna devam etmiş. Tüm olup biteni gökyüzündeki tahtından izleyen ve Amrit kendisinden çalındığı için çok öfkelenmiş olan Indra şimşeklerini Garuda'nın üzerine göndermiş. Ancak Garuda bedenine isabet eden yıldırımlardan hiç etkilenmemiş ve öfkeden deliye dönmüş Indra'ya şimşek silahı Vajra'nın üretildiği kemiklerin sahibi Rishi'ye saygı duyuyorum ve bu silahtan çıkan şimşeklere de saygı duyuyorum. 1000 defa kendini kurban etmiş olan sana da saygı duyuyorum. Sen tüm tanrılar ile benim tanrım Indra'sın. Bu saygımın nişanesi olarak sana başlangıcı ve bitişi olmayan güzel renkli tüylerimden birini hediye olarak sunmak istiyorum. Bu tüyümün bedenime isabet eden yıldırımlarından dolayı düşmediğini de bil. Zira ben silahından çıkan yıldırımlardan zerre kadar etkilenmem. Hmm, Zerre kadar etkilenmedim.
Garuda bu şekilde Indra'yı sözleriyle sakinleştirdikten sonra bedeninden bir tüyün düşmesine izin vermiş. Gökten süzülerek inen tüyü gören tüm varlıklar onun güzelliği karşısında mest olmuşlar ve bu kuşun adı bundan sonra olağanüstü güzellikte tüylere sahip olan anlamına gelen Suparna olsun demişler. Bu mucizevi olaya şahit olan bin gözlü Indra da tıpkı diğer varlıklar gibi hayretler içinde dona kalmış. Kuşun olağanüstü büyük bir gövdeye ve sınırsız bir kuvvete sahip olduğunu o anda anlayan Tanrı, onun gücünün ve büyüklüğünün sınırlarını öğrenmek istemiş ve şöyle sormuş. Tüm kuşların efendisi ve en değerlisi olan senin gücünün sınırlarını öğrenmek ve ebediyete kadar seninle dost olmayı isterim. Garuda şöyle cevap vermiş Indra'ya, seninle aynı şeyi düşünüyorum. Bırakalım bu andan itibaren dostluğumuz ebediyete kadar sürsün. Şunu da bil, gücümün sınırları yoktur. Ancak şunu da bil ki gücü taşımak da çok güçtür. Bin gözlü, bin kurbanlı, saygıdeğer ve yüce Indra, sen de çok iyi bilirsin ki erdem sahibi olanlar asla sahip oldukları güçleriyle övünmezler. Ben de erdemli birinin asla gücüyle övünmemesi gerektiğini bilirim. Ancak madem ki seninle ebediyete kadar dost olduk, öyleyse sorduğun sorunun cevabını vermek isterim. Gücüm o kadar büyük ki Yüce Indra, tek bir tüyümün üstünden bütün dünyayı, üzerindeki dağları, ormanları, tüm nehir ve uçsuz bucaksız büyük denizleri, gölleri ile taşıyabilirim. Bu yükümün üstünden bir de seni koyarım ve hiç zorlanmadan hepinizi taşımaya devam edebilirim. Gücüm o kadar büyük ki yaratılmış tüm alemleri, canlı, cansız varlıkları ile beraber tek seferde taşıyabilirim. Ve bundan zerre yorgunluk duymam. Ne kadar muhteşem değil mi? Evet, devam ediyorum. Biraz da bu tarafa geçeyim. İşte böyle cevap verdi. Tüm tanrıların kralı Indra'ya kahraman Garuda, gökyüzü krallığının tacını başında taşıyan tüm alemlerin sahibi ve tüm canlı varlıkların koruyucusu olan Indra. Garuda'nın bu sözlerini duyduktan sonra ona şöyle demiş. Sözlerimin doğrultusundan zerre kadar şüphem yoktur. Sen dilediğin her şeyi gerçekleştirebilecek kadar güçlüsün. Sana sunduğum ve sonsuza dek sürecek olan dostluğumu kabul et. Ve eğer Amrit'e artık ihtiyacın kalmadıysa onu bana geri ver. Çünkü senin içmekten kaçındığın bu nektardan içen ölümsüz olarak asıl ölümsüzlere büyük kötülük yapabilir. Tanrılar alemini yok edebilir. Ya zaten bunu yılanlar istiyordu. Pek de hayırlı bir durum değil yani. Annesini kurtarmak için istiyor ama yani şey değil. Evet. Bunu arkama alayım. Garuda şöyle cevap vermiş. Saygıdeğer Yüce Indra, Amrit'i almamın bir amacı var. Bu amacımı yerine getirmek için ona ihtiyacım var ama sözlerimin doğruluğuna da inan. Ondan hiç kimsenin içmesine asla izin vermeyeceğim. Bin gözlü saygıdeğer Yüce Tanrı, onunla işim biter bitmez sana geri vereceğime dair güven bana. Sana söz, işim bitince Amrit'i sana geri getireceğim ve sen de onu istediğin yere götürebileceksin. Garuda'nın asla yalan söylemediğini ve her zaman doğruluktan yana olduğunu çok iyi bilen Indra, sözlerin beni çok sakinleştirdi. Dostluğun ve her zaman doğruluktan yana olduğun için varsa kalbinden geçen bir dileğin onu gerçekleştirmek isterim demiş dostuna.
Indra'nın bu isteğini yerine getirme dileğini mutlulukla kabul eden Garuda, Kadru'nun oğullarıyla oynadıkları oyunla annesi Vineta'yı köle yapmalarının öfkesiyle her ne kadar yaratılmış olan tüm varlıkların en üstünü olarak istediğimi yapma gücüne sahip olsam da senden bir dileğim var. Tanrıların yüce kralı, bırak zehirli tüm yılanlar bundan böyle benim yiyeceğim olsun diye kalbindeki isteğini söylemiş. Danava soyunu yok etmiş olan Garuda'nın isteğini duyunca istediğin gibi olsun demiş. Sonra da bu akit için tanrıların tanrısı en saf ruh ve tüm yogilerin efendisi olan Hari'yi şahit tutmuş. Vishnu da Indra'nın isteği doğrultusunda şahit olduğunu kabul etmiş. Tüm bunlar konuşulduktan sonra tanrıların tanrısı Garuda'ya Amrit ile işim biter bitmez onu senden geri alacağım demiş ve yanından ayrılmış. Tüm kuşların efendisi ve en hızlısı bir an önce annesinin yanına varmak için dev kanatlarını daha hızlı çırpmaya başlamış. Annesinin yanına varınca onu karşılamaya koşan yılanlara şöyle demiş: "Benden istediğiniz Amrit'i getirdim. Onu yere koyamayacağım için altına kuşa otu serilmesi gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra Ahmet'i içmek için gidin, temizlenin, ibadetlerinizi yapın. Ama tüm bunlardan önce annemi kölelikten azat ettiğinizi herkesin önünde söyleyin." Yılanlar istediğin gibi olsun demişler, Vineta'yı azat etmişler ve sonra tüm şartları yerine getirmek için alandan ayrılmışlar. Onlar Garuda'nın yanından ayrılır ayrılmaz Indra bir anda ortaya çıkmış ve konuştukları gibi Amrit'i alıp çabucak gözden yeniden yok olmuş. Yılanlar yıkanıp ibadetlerini yerine getirdikten sonra Amrit'i içmek için Garuda'nın yanına geri gelmişler ancak üzerinde Amrit'in durduğu kuşa otu yığınının boş olduğunu görünce bilmişler yaptıkları gibi bir hileyle karşı karşıya olduklarını. Yılanlar ne yapacaklarını bilemez halde çaresizce birbirlerinin yüzüne baktıktan sonra üzerindeki Amrit'in durduğu kuşa otunu yalamaya başlamışlar. Ancak onlar ota her dokunduklarında otun keskin kenarları dillerini kesmiş. Yılanların dillerinin çatallı olmasının nedeni de budur. Üzerindeki Amrit'in bulunduğu kuşa otunun kutsal sayılmasının nedeni de budur. Tüm bu olaylar yaşanıp bittikten sonra her göreni kendine hayran bırakan güzel tüylü Garuda kendisini kölelikten kurtarmak için tanrılarla savaşan, zaferle dönen ve aklıyla yılanları alt eden oğluyla çok gururlanan annesiyle huzurlu bir hayat sürmek için ormana çekilmiş. Evet, Garuda ormana çekiliyor. Bunu nasıl anlatıyorlar? Yani hani annesiyle çekildiğini uzun uzun yine kendinden bahsettirerek anlatıyorlar. Bu da ilginç oldu. Evet, nasıldı? Bence çok güzeldi yani, ilginç. Öyle değil mi? Şöyle kenara bırakıyorum. Nerede kaldığımızı da unutmayalım. Umarım ses güzel geliyordur. Evet. Evet, yayınımı burada sonlandırıyorum. Ses güzel, tamam, harika. Haşır uşur sesler geliyor mu diye merak ettim. Biraz yanaştırayım mı kamerayı? Ama şöyle de yukarı çıkarabilirim. Evet, herhalde bundan sonra, tekrar bir masal okuması yaparım ama açıkçası ben Hint mitolojisini çok seviyorum. Yani değme masalları taş çıkartır. Bir de ilginç konular. Yani o açıdan da seviyorum. Bir sonraki yayında tekrar görüşmek üzere. Büyük ihtimalle cumartesi yaparım ama hafta sonu da, hafta içi de bir sürpriz yayın açabilirim ya da bir video koyarım. Şimdilik böyle ilerliyoruz. Biraz da hava durumu ve şartlarına göre kapalı havalarda daha çok ekran başında oluyorsunuz. Bunu da fark ediyorum. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın.
Yorumlarınızı bekliyorum. Yorum yazın, beğenilerinizi dile getirin ve daha fazlasını istiyorsanız katılıma abone olun. Görüşmek üzere. Ha, eğer yurt dışından katılıyorsanız ve yurt dışından beni izlemek, katılmak istiyorsanız Patreon'a üye olabilirsiniz. Görüşürüz. İyi geceler. İyi hafta sonları. Hı hı. Hımm. Ay, ben kapamamışım yayını. Kapayım da üyelere yayın açayım. Savaşçı.